Evet. Bu bölümde Pressure SMV ile devam ediyoruz. Pressure SMV ise yine Volume SMV'den farkları ve ortak noktalarını değinecek olursak, yine Pressure SMV zaman döngülü, hasta veya mekanik ventilatör tetiklemeli, hedeflenizden fazla soluk eforu oluşur ise spontan PS ile yani SPAP PSV ile yani akış döngülü ve basınç hedefli destek veren ve temelde basınç hedefli bir moddur. Volume SMV'den tek farkı Volume SMV volume hedeflidir, Pressure SMV basınç hedeflidir. Yine hedeflediğimiz soluk sayısı, mesela burada 10 ya da 12 soluk hedefledik. Bu 12 soluk, tabii burada tekrar parantez açıyorum. Tetikleme penceresi diye bir kavram var. O farklı bir şey. Onu burada hiç girmiyorum. Burada daha genel hatlarıyla anlatmaya çalışıyorum. Soluk sayısı hedeflenenin altında kalır ise veya hedeflenen sayıya ulaşıyor ise veya mekanik ventilatör tarafından yine soluk sayısı hedeflenen soluğa ulaştırılmak isteniyorsa, mesela ayarladığımız 12 soluk zaman döngülü, basınç hedefli ve hasta efora göre, hasta veya mekanik ventilatör tetikleme olarak ilerler. 12'den daha sonra gelen diğer soluklar veya fazladan olan soluklar spontan PS şeklinde devam eder. Yani akış döngülü, basınç hedefli. Burada ama ACV kontrollü yani zaman döngülü basınç kısmıyla akım döngülü basınç kısmı arasında fark var. Onu biraz sonra tahtaya yazarak anlatacağım ama assisted kısımlar yani senkronize intermittent ventilation'ın assisted kısmı ya da zorunlu kısmı veya hedeflenen kısmı zaman döngülü çalışır, basınç hedeflidir. Fazladan olan soluklar ise akış döngülü, yine basınç hedeflidir. Bizim diğer videolarda olan P-Peak, P-Total, P-Inspirium, P-TP veya bazı ev tipi ventilatörlerde İPAP, yani bu soru işareti. Yani P-Peak, P-Total, P-Inspirium, P-TP, İPAP basınç hedefli ventilatörlerde modlarında, basınç hedefli modlarda aynı anlama gelmekte. Çünkü eğrimiz ne? Kare dalga olduğu için hepsi hemen hemen aynı şeyi temsil ediyor. Ve peak değerimiz var. Bunun üzerine P destek yani basınç destek, P püssü, delta PSV, driver pressure, şu da EPAP vardı. Formülüyle gidiyoruz. Yani BioVent cihazında temel olarak dikkat edilmesi gereken ana unsurlardan biri spontan modlarda mekanik ventilatör yani BioVent cihazı spontan modlarda akış döngülü, basınç hedefli ve size P destek, P püstü, delta PSV, driver pressure ile aynı anlama gelen P desteklerini ayarlatıyor. Yani bu hastada spontan bir efor var ise yani hedeflediğimiz soluk sayısından artık soluklar veya fazladan soluk alıyor ise PP'in üzerine P destek koyuyor ve P destek farkından veya o basınç farkından elde edilen volüm kadar hastaya tidal hacim sağlıyor. Zorunlu kısımlarda ise yani assisted kontrol kısmında veya senkronize intermittent diğer bir terminolojik adıyla IMV kısmını ACV şeklinde çalıştırıyor. Yani bize P-Peak ayarlatıyor. P-Peak'in diğer adı P-Total, P-Inspirium, P-TP, İPAP ismini görebilirsiniz. Bunları tekrar söylüyorum. Zorunlu soluklar, zaman döngülü soluk var ise P-Peak ayarlatıyor. Eğer akış döngülü bir mod ise P desteği mekanik ventilatör bize ayarlatıyor. Bunu örneklerle gitmek istiyoruz. Mesela PIP 5, P-Peak'imiz 25, P desteğimiz 12. Önce zorunlu kısımları yapalım. Mesela biz P-Peak'imizi 25 ayarlamışız. PIP'imiz 5. Geriye kalan bize 20. Yani bu hasta 20 santimetre suluk fark basınç yani 20 santimetre suluk basınç farkı kadar hastaya tidal volüm oluşturuyor. Yani zorunlu soluklarda 620 cc'yi bu 20 santimetre suluk basınç farkıyla oluşturuyor. Eğer biz bu modlarda diğer PA-ACV'de anlattığım gibi mesela diyelim ki PP 10 yaptık ya da 15 yaptık. Hasta ağır bir hasta diyelim. Ağır ARDS.
Burada tidal volüm oluşması için gereken basınç farkı 10'a düştü. Ve gördüğünüz gibi biraz önce 600 üzerinde soluyan hasta şu anda 300 civarı soluyor. Yani sizin aynı tidal volümü korumanız için, aynı hedef akciğer hacimlerine ulaşmanız için PEEP'teki yaptığınız değişikliği PEEP'te de yapmanız gerekmekte. Biraz... Bu değişikliği yaparak hedeflediğimiz tidal volümü veya hasta için gereken akciğer hacmini garanti altına almış oluyoruz. Spontan soluklarda ise veya SNV solukların spontan destek kısımlarında ise böyle bir ayarlama yapmanıza gerek yok. Burada P destek zaten P desteğin oluşturduğu fark kadar tidal volüm oluşuyor. Burada direkt P destek tidal volümün primer belirleyicisi. Şimdi hastamız 15 pip ve P peak 35, yani ikisinin farkı 20 santimetre suluk basınç farkı kadar tidal volüm oluşturuyor. Bu da yaklaşık yüksek değerlerdeyiz. 500 cc volüm oluşturuyor. Fakat şimdi buradaki P peak ile P desteğin farkını göstereceğim. P peak'imizi daha düşük bir değer alalım. 10. Yani burada 10 üzerine 15 yapıp P peak'i de 25'e çıkartacağız. Yani 10 santimetre suluk kadar spontan soluklarda basınç kadar hacim oluşturacağız. Gördüğünüz gibi oluşan basınç farkı 10'a düştü. P peak çünkü 25'e düştü. Niye? PP'miz 15, P desteğimiz 10. Toplam P peak'lerimiz 25 oluyor. Şimdi tekrar spontan soluktan göstermeye çalışacağım. Şimdi zorunlu soluk girdi. Gördüğünüz gibi PEEP 15, PTP'de 20. Oluşan volüm kabaca 300 civarı. Şimdi zorunlu soluk yaptıracak cihaz. Yani ACV yaptıracak. Şunu da yaptı tekrar. Yani basınç farkımız 20'ye çıktı. 20 santimetre suluk kadar bir basınç oluşturdu. Bu da yaklaşık 500 cc'ye denk geliyor. Diğer modlarda olduğu gibi bu modlarda da detay mod sekmesinden IE oranını seçimini aktifleştirebilirsiniz. Ona göre sadece yani tenis bölümü isterseniz siz ayarlayabilirsiniz. İsterseniz IE seçimini aktif edip IE oranını ayarlayarak tenis bölümünün otomatik ayarlanmasına etki edebilirsiniz. Kabaca 1.7 saniye çıktı. Yani 12 soluk, 60/12 5 saniye. 5 saniyenin bir oranı inspiruma yani yaklaşık 1.7 saniye. Geri kalan 3.3 saniyesi de expiruma ayrılmış şekilde görebiliyorsunuz. Buradan